dünyanın sayılı kulüplerinde ve santrafor mevkisinde oynamasına rağmen normalin çok altında bir gol oranı. Futbolun estetik yönünden uzak, büyük maçlarda resmen sahadan kaybolma. Ciddi bir sakatlık yaşamamasına rağmen sezon içerisinde az sayıda maçta görev alması. Buna rağmen her transfer döneminde yüksek kiralama ve bonservis bedelleriyle büyük takımlara transferi gerçekleşmekte. Bunun nedeni acaba? Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz? Aramanıza gerek yok. En iyiler her zaman Atletico Madrid'de sözü mü? Yoksa bugüne kadar gol attığı 124 karşılaşmada formasını giydiği takımların sadece 6 maç kaybetmesi mi? Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus takımları arasında sürekli devam eden bir kariyer. 27 yaşına kadar bu 4 takım arasında Morata için toplamda 234 milyon avro gibi bir bedel ödendi. Böylesi takımlara rağmen bütün kulvarlar dahil olmak üzere sezon içerisinde 20 golü geçemedi. Özellikle Chelsea performansı vasatın çok altındayken önce 7 milyon avro gibi bir kiralama ücreti, üstüne 56 milyon avro gibi bir bedelle Atletico Madrid'e transferinin gerçekleşmesi çok güçlü bir lobiye sahip olduğunun kanıtı. Çünkü çok yüksek bedelle transferi gerçekleşip, vasat bir performans ile tekrar rekor bedelle takım değiştiren başka bir oyuncu var mı bilemiyorum. Şimdi tabi arada yermemek gerek. Genellikle yedek kalan, ilk 11 olarak maçı çıkma oranı düşük olan biri için attığı gol sayısı gerçekten çok yüksek. Tabi bu transfer bedellerini ödetecek kadar değil. İki cümleyle övdük, şimdi tekrar yerelim. Girdiği gol pozisyonlarıyla attığı gol sayısı kıyaslanınca da ortaya müthiş kötü bir tablo çıkıyor. Gelelim başlıkta belirttiğimiz lobi durumuna. Şimdi size puzzle'ın parçalarını sunuyor ve bu puzzle'ı birlikte birleştiriyoruz. Morata, Madrid şehrinde varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Evin tek erkek çocuğuydu. Sadece bir kız kardeşi mevcut. Alvaro'nun babası Alfonso Morata iş adamı ve futbol konusunda oğlunun en büyük destekçisi. Madrid'de yaşadıkları sürece futbol sektöründe önemli isimler ile muhabbeti olan biri. Oğlu Morata'nın futbol dünyasında PR'ını yapan kişi. Oğlunun transfer dönemindeki haberlerini bizzat medyaya kendisi vermektedir. 2017 senesinde Manchester United temsilcileriyle görüştüğünü belirtmiş ama transferi Chelsea takımına gerçekleşmişti. Milan'a 70 milyon avro gibi bir fiyat çekerek piyasa yapmaya çalışırken diğer tarafta eski takımına kiralık olarak dönüyordu. Hatta Morata'nın menajeri Joao Lopez eski Atletico Madrid oyuncusudur. Baba Alfonso Morata ile çok yakın arkadaştır. Şu an ise İspanya Madrid'de faaliyet gösteren menajerlik şirketi sahibi, halihazırda Morata dışında oynayan bazı Atletico Madrid ve Real Madrid oyuncularının menajerlik işlerini yürütmekte. Ancak baba faktörü ile Morata daha farklı konumda. Real Madrid ve Atletico Madrid tesisleri yakında doğmak, sadece borsa kısmı ile ilgilenen ve geniş bir tanıdık çevresi olan baba, bu kulüplerin başarısı için mücadele etmiş eski tanıdık futbolcular derken Morata kısıtlı yeteneklerine rağmen Avrupa'nın en gözde kulüplerinde forma giymekte. Baba faktörü ve onun futbol ile haşır neşir çevresi tarafından büyük kulüplerde forma giyme şansını yakaladı ama ödenen uçuk bonservis ve kiralama bedellerinin sebebini bilmiyoruz. İlerleyen zaman bize ne gösterir bilinmez. Henüz 27 yaşında olan Morata kısıtlı yeteneğine rağmen kariyerinin sonuna kadar birçok takım kapısını daha astronomik rakamlar ile aralayacak gibi gözüküyor.